Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Pitchfork işleyeceğiz. E, Ders videosunu hazırlamadan önce e, konuyu biraz daha araştırayım. Ona göre videoyu hazırlayayım istedim. Ve aslında beklenmedik bir şey oldu. Bu araştırma esnasında Andrews Pitchfork, literatürde öyle geçiyor. Andrews Median Line, şimdiye kadar duymadığım action reaction metodu gibi ekstra bazı konulara giriştim ve mevzu ilgimi çekmeye başladı. O nedenle biraz uzun bir video olacak. Çünkü çok keyif alarak araştırdığım, bu arada Türkçe kaynak da yok Pitchfork ile ilgili. Tek bir kaynak da yok. Yine her zamanki gibi hani İngilizce. Birkaç kaynaktan edindiğim bilgileri işte bir araya getirip bu videoyu hazırladım. Buradaki bazı konular üzerinde gelecekte de üstüne düşüp konuların üstüne düşüp bazı değerler çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü bu videoyu hazırlarken gerçekten çok iyi hissettim. Öğrendim, bazı şeylerin oldukça uygulanabilir olduğunu fark ettim. Dolayısıyla iş uzadıkça uzadı. Genelde bir hazırlık yapmadan önce hani defterime onu yazarım. 15 sayfa not almışım ve bu ders için hazırladığım PowerPoint'te de 32 sayfadan oluşuyor. Dolayısıyla uzun bir video olabilir. Elimden geldiğince hani basit, öz, kısa anlatmaya çalışacağım konuları. Ama dediğim gibi bazı konular benim de ilk defa karşılaştığım konular. Dolayısıyla bu ders videosu iki parçadan da oluşabilir. Hani bir yerde bir hata yaptığımı hissedersem ikinci bir video ile devam etmek durumunda kalabilirim. İnşallah öyle bir şeye gerek kalmaz. Buna göre derse başlıyorum. Bu resmi yaptığım araştırmalarda beğendim. O yüzden PowerPoint ekledim. Şimdi bu video iki bölümden oluşacak. Bir tanesi Andrews'un kendi metoduyla ilgili notlardan oluşacak. Diğeri de Andrews'un Pitchfork ve Median Line ve diğer yöntemlerinden daha sonra türetilmiş bazı konulardan oluşacak bir bölüm olacak. Diğer sayfada da onu göstereceğim. Giriş bölümü var. Doktor Alan Hall Andrews hakkında bazı bilgiler buldum. Onları sizinle paylaşacağım. Trend çizgisi hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim. Median line teorisinden bahsedeceğiz. Andrews'un median line prensiplerinden bahsedeceğiz. Bu prensipler çok önemli. Şimdiden altını çiziyorum. Pitchfork'tan bahsedeceğiz. Trigger line nedir? Yani tetikleme çizgisi. Trigger line, median line, trade prensipleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Mini median line'dan bahsedeceğiz. Uyarı çizgisi yani warning line'dan bahsedeceğim. Expanding swing patterns diye bir küçük bir detay konu buldum. Yani genişleyen swing formasyonlar diyeyim isimle. Ondan bahsedeceğim. Enteresan bir etki tepki metodu. Etki tepki metodu 1 ve etki tepki metodu 2. Bunlardan bahsedeceğim. Buna Andrews Action Reaction Method demiş. Elliott Wave ile Andrews Trendline ilişkisinden bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz Elliott dalga teorisi 1900'lü yılların başlarında 20'lerde ortaya çıkıyor ve aslında 1900'lü yılların ortalarında ses getirmeye başlıyor. Bu aynı zamanda Andrews'un da aktif olduğu zamanlar, dolayısıyla ilgisini çekiyor ve Elliott ile ilgili uyarladığı bazı trendline yöntemleri var.
İkinci bölümde dediğim gibi türetilmiş, yani Andrews'dan sonra onun öğrencileri veya üçüncü kişiler tarafından üretilmiş bazı yöntemlerden bahsedeceğim. Yeni Pitchfork Trading prensipleri, Median Line Slow Stochastic metodu, Median Line Pivot Zone, Median Line yazamamışım burada, etki tepki metodu 3 ve Super Pitchfork. Şunu düzelteyim halihazır buradayken. Median Line Slow metodu, Median Line diyelim. Median Line diyemedik. Tamam. Önce bir giriş yapayım. Şimdi yöntem yeni bir yöntem. Yeni bir yöntem derken işte 1960'lardan 70'lerden sonra duyulmaya başlayan bir yöntem. Henüz konuşmak için hani erken, çünkü bu yeni bilgiler ışığında bu işin üstüne gideceğim biraz. Ama çok keskin bir yöntem olmadığını söyleyebilirim. Yani işte bizim Fibonacci yöntemine baktığımızda işte bir pozisyona giriş yeri çok spesifik, hedefler çok spesifik, stop loss konulacak yer o kadar spesifik değil ama spesifik hale getirilebilir. Pitchfork yöntemi bu kadar keskin değil. Dolayısıyla aslında uzun vadelerde bir trade stratejisi olarak kullanılırsa daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ve aslında ana yöntem, ana strateji değil de yardımcı strateji olarak çok faydalı olabileceğini düşünüyorum Pitchfork yönteminin. Şöyle hoşuma gitmesinin sebebi de olabilir. Elliott dalga teorisi işte kısmen Fibonacci ile ortak noktaları var. Andrews'un analitik işte matematik bir adam olması nedeniyle ve diğer yöntemlerin de aslında analitik ve matematiksel yöntemler olması nedeniyle ortak noktaları var. Ama detayına indikçe oldukça etkilendiğim, gerçekten bu konudan, bu dersin bütün konusundan bazı küçük küçük değerler çıkartılabilecek bir çalışma ve bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yöntemler topluluğu olduğunu düşünüyorum. Hakkında çok az bilgi var. Yani şöyle söyleyeyim, Wikipedia'da bile bir şey yazmıyor. Hani ben bulamadım. Doğum tarihi bilinmiyor. Özel hayatıyla ilgili, eşiyle, çocuklarıyla ilgili bilgi yok. Bilinen 1985'te vefat etmiş olması. Babası enteresan bir kişilik, çünkü bir aracı kurumu var. Yani işte broker dealer gibi çalışıyor 1900 yılların başında ve büyük buhran zamanında babasının çok ciddi para kazandığı bu yaptığı işten biliniyor. Babasının zorlamasıyla mühendis oluyor, isteğiyle, yönlendirmesiyle diyeyim. Daha sonra da Harvard'a gidiyor. Dolayısıyla hani kalifiye birisi. Mezun olduktan sonra babasının aracı kurumunda çalışmaya başlıyor babasının isteğiyle. Ve babası ona bir challenge'a sokuyor. Diyor ki bir senede 1 milyon dolar kazanabilir misin diyor. Bir senede kazanamıyor Andrews ama 2 senede kazanıyor. Daha sonra sebebini dediğim gibi çok işte net değil. Miami Üniversitesi'nde sivil mühendislik alanında öğretim görevlisi oluyor. Ve buradan emekli oluyor. Uzun yıllar çalışmış olmalı orada. Ve doktor sıfatı da oradan geliyor olmalı. Ancak emekli olduktan sonra trade ve teknik analiz eğitimine dönemiyle, yani trade yöntemiyle ilgili, teknik analiz yöntemiyle ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Çünkü hem trade yapmaya başlıyor hem de eğitim vermeye başlıyor. Bu eğitimi ilk başta bir işte mektup aboneliği gibi bir sistem oluşturuyor
Ve bunu da mesela bir sonraki hafta pazar markette ne olabileceğine ilişkin bazı tahminler de hani yazıyor ve aboneleri oluyor. Daha sonra bazı matematiksel yöntemler, işte trendline yöntemi gibi bir takım teknik analiz, kendi kullandığı teknik analiz yöntemlerini konsolide ediyor ve bir kursta bunu öğretmeye başlıyor. Kursun bedelinin $1500 olduğu yazıyor kaynaklarda. Ve burada yazmadığım şöyle bir şey oluyor. Sanırım yine doktor olmasıyla, öğretim görevlisi olmasıyla alakalı öğrencileriyle teknik analiz, işte Pitchfork, Median Line ve bunun gibi bazı stratejiler üzerine bir şeyler geliştirmekten hoşlanıyor. Ve Andrews'dan sonra bazı öğrencileri bazı yöntemlerini geliştiriyorlar. İşte şurada bahsettiğim şu ikinci bölümdeki yöntemler muhtemelen onun öğrencilerinin geliştirdiği yöntemler. Enteresan bir kişilik. Fotoğrafa bakınca hani bir 70-80 yaş arasında birisi gibi görünüyor. 85'te öldüğüne göre 1900'lü yılların başında doğmuş olmalı. Trendline. Şimdi Andrews trendline'lar üzerinde bir sürü çalışma yapıyor. Burada verdiğim örnek şöyle bir örnek. Biz trendline dediğimizde işte ya tepeleri ya dipleri birleştirerek bir çizgi oluştururuz. Fakat en tepeden en dibe veya en dipten en tepeye şeklinde de trendline kullanıyor. Böyle bir örnek gelirse bundan bahsediyorumu anlatmak için bu grafiği koydum. Burada en tepe noktadan, en yüksek noktadan en düşük noktaya bir trend çiziyor. Burada da en aşağı noktadan en yukarıya noktaya bir trend çiziyor. Bunlar şurada trendin içindeki high rakamlara, pivotlara işte yakından geçiyor ama şurayla falan alakası yok. Böyle trendline'lar kullanıyor özetle. Median line. Şimdi Andrews aynı aslında işte Elliott'ta anlattığımız fraktaller gibi, Fibonacci'de bahsettiğimiz işte iç içe yapılar gibi markette fiyatların belli bir felsefeye göre hareket ettiğini savunuyor. Ve bir hareket A noktası, B noktası ve C noktası olarak kabul ettiğimiz şöyle bir hareket yaparsa A noktasından C noktasına B noktası ile C noktasının arasından çekilecek bir trend çizgisini baz alırsak bu döngüyü X noktasına gelerek tamamladığını savunuyor. Aslında Andrews'un Pitchfork felsefesinin altında yatan bu. Yükselen trendde bu şekilde, düşen trendde de A, B ve C noktaları var. Ortada bir trend çizgisi var ve A'dan B'ye gelen bu döngü C'ye gitmişse bu şekilde döngüsünü tamamlıyor. Savunuyor. Grafik üzerinde örneği de işte A noktası burada, B noktası burada, C noktası burada. Aradan çekilen bu trende median line deniyor bildiğiniz üzere ve A noktasına B noktasına giden döngünün daha sonra C noktasına uğrayan döngünün X noktasına gidip döngüsünü bu şekilde tamamlayacağını savunuyor. Şimdi esasen ilk Pitchfork videosu dersi çekmeyi düşündüğümde ağırlıklı şu kurallardan bahsederim ve bu derste benim işte 10-15 dakikamı alır diye düşünüyordum. Dolayısıyla Pitchfork dendiğinde benim halihazırda bildiğim ve önem gösterdiğim prensipler bunlardı. O yüzden bunlar önemli. Birinci prensip sizin de bildiğiniz gibi fiyat aşağı yukarı %80 ihtimalle doğru pivotlar üzerine inşa edeceğiniz
Pitchfork'un median line'ına değecektir. Yani dokunacaktır. Burada da hazır gelmişken inşa edeceğiniz, şunu düzelteyim. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şu örnekten varsayalım. Şöyle bir pivotları belirledik. A noktası en dip, B noktası en yüksek, C noktası en düşük. Bu böyle olmak zorunda değil. Burada bu örneği aldım. Hani basit olduğunu göstermek için. Buna göre Andrews aşağı yukarı %80 ihtimalle fiyatın median line'a değeceğini, yani şu döngüyü tamamlayacağını savunuyor. Şimdiye kadar bunu çok defa söyledim. Yine söylüyorum. Trade dünyasında %80 ihtimale yakın herhangi bir başka setup yok. Yani bu olasılık yüzdesi inanılmaz hani yüksek bir yüzde. Normalde hani en iyi traderlar bile herhangi bir pozisyonda ihtimali %50 düşünür. Hadi hani esneten bazı durumlar olabilir ama risk yönetimi ile işte ard arda gelen birçok işlemin sonunda kâra ulaşmayı hedefler. Şimdi %80 ihtimalle fiyatın C noktasından X noktasına gideceğini bilmek gerçekten çok büyük bir güç. Doğru kullanılabilirse bu güç trade dünyasında yakalayamayacağınız bir güç. Bu arada notlar arasında söylemediğim, belirtmediğim, şimdi şu resmi görünce aklıma gelen bir şeyden bahsedeyim size. Hatta o grafiği açalım. Şuradan açalım. Bir günlükten açalım. Şimdi neydi pivotlar? A noktası, B noktası, C noktası. Bunun bir adı var. Ondan bahsedeceğim. Şuranın, şu C noktasının bir adı var. Bu şekilde pivotlara Pitchfork'u yerleştirdiğinizde A noktasından B noktasına fib çektiğinizde, şu fib'i normale alalım. Fib bu olsun. Şuraya, yani tam Golden Zone'un olduğu yere iyice sıfırlarsak daha da bir üstünde oluyor. Evet, buraya Golden Corner Pocket deniliyor. Literatürdeki adı bu. Yani hem Golden Zone hem Pitchfork'un C noktası ise burası. Buranın adı Golden Corner Pocket. Bu bilgiyi verip slide'a geçiyorum. Ortadaki çizginin adı Median Line. İkinci kural. İkinci prensip. Fiyat Median Line'a değdiğinde veya oraya değip döndüğünde genellikle burada pivot oluşur. Pivottan kasıt markette yatırımcıların, bu devirde algoritmaların, bizim işte bildiğimiz, kullandığımız yöntemde Elliott dalga teorisinde bir dalganın, yani önemli bir pivotun median line üzerinde oluştuğunu kabul ediyor Andrews. Yani şu şekilde bir median line dokunuşu gördüğünüzde buraya 1-2 mi diyorsunuz? Buraya 3 demek mantıklı Elliott şapkasıyla. Veya algoritmaların bundan sonraki hareketlerde burayı pivot kabul edebilme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Gibi. Üçüncü prensip. Fiyat median line'a değdiğinde veya oradan değip döndüğünde
küçük küçük hareketlerle burada bir müddet oyalanacaktır. Ve median line'e birden fazla dokunacaktır diyor 3 nolu kural. 4 nolu kural, eğer fiyat median line'a dokunamazsa, yani başarısız olursa, bu sefer ters yöne bir önceki döngüden daha büyük bir hareket ve ivmeyle, burası önemli, bir önceki döngüden daha büyük bir hareket ve ivmeyle hareket etmeye başlayacaktır. Yani yine şu örnekten gidelim. Eğer burada fiyat median line'a değmeseydi, bu takdirde fiyatın aksi yöne şu döngüden, büyüklük olarak şu döngüden daha büyük bir hareket ve ivme ile aksi yöne hareket edeceğini düşünüyor Andrews. Bu 4 madde önemli. Bu 4 madde aslında bizim kullandığımız Pitchfork'un bilinmesi gereken en ana şey. Zaten benim ilgimin Pitchfork'a doğmasının sebebi ilk madde, şu %80 durumu. Diğerleri de kullanılacak bazı doneler. Pitchfork, şimdi median line ne dedik? A noktası var, B noktası var, C noktası var, X noktası var. Pitchfork, bu median line'a paralel çekilen ve B noktasıyla C noktasına, B noktası ve C noktasına itibaren paralel çekilen iki paralel kenar. Bu haliyle pitchfork deniliyor bu aparata. Bunun haricinde hani yandaki paralel kanallar olmadan median line deniliyor. Bu arada fork çatal demek. Pitchfork da dirgen demek. Dirgen ne demek? Herhalde şu samanları falan attıkları alet gibi bir şey olsa gerek. Hani Türkçe'de hiç kullanmadım dirgen. Anlamı da bu. Trigger line. Şimdi Andrews diyor ki, siz diyor A noktası, B noktası, C noktasını belirlediniz. Median line'e paralel kenarla beraber pitchfork'u uyguladınız. Bu durumda A noktasından B noktasına çekeceğiniz trend line ve A noktasından C noktasına çekeceğiniz trend line'ın bu trend çizgilerinin adı trigger line'dır diyor. Buna upper trigger line diyor. Buna lower trigger line diyor. Anlamları da şu. Fiyat bu upper trigger line'ı geçerse bu al sinyal olarak adlandırılıyor, kabul ediliyor. Aynı şekilde fiyat AC'den uzayan lower trigger line'ı aşağı kırarsa bu da sat sinyali anlamına geliyor. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bu arada Andrews'dan sonra bu çizgiyi kullanıp buna Hagopian line diyen, ben öyle biliyordum açıkçası. Trigger line olarak bilmiyordum. Hagopian line olarak biliyordum. O Andrews'un kullandığı bir tanım değil. Öğrencilerinin hani bulduğu ve adını koyduğu bir tanım imiş. Pardon. Trigger line, pitchfork trade prensipleri. Fiyat upper trigger line'ı yukarı kırarsa bu marketin gücünün bir göstergesi ve long pozisyon almak için bir sinyal olarak algılanabilir. Yani fiyat şurayı yukarı kırarsa bu bir güç göstergesi ve alım sinyali. Fiyat lower trigger line'ı aşağı kırarsa bu marketin güçsüzlüğüne işaret ve short pozisyon almak için bir sinyal olarak algılanabilir. Düşüş eğilimli bir pitchfork'ta fiyat median line'a dokunmaz. Burada median line'a dokunmuş dokunmamış kısmı yok. Aradaki fark bu. Ve upper trigger line'ı rally yapıp orayı yukarı kırarsa bu direkt bir al sinyalidir. Yani bu ikinci örneğe bu arada uygun. Şuraya yükseliş eğilimli bir pitchfork'tan kastı eğiminin yukarıya olması. Yükseliş eğilimli bir pitchfork'ta fiyat median line'a dokunmaz ve lower trigger line rally yapıp orayı aşağı kırarsa bu bir sat sinyalidir. Yani buraya değmeseydi median line'a ve şuraya gelip buradan aşağı kırsaydı bu direkt sat sinyali olarak
dikkate alınıyormuş. Mini median line. Şöyle bir pitchfork uyguladık. Şu pivotlar arasında A, B, C. Burası median line. Kendi içerisinde de ufak ufak mini median line ismini verdiğimiz median line'lar uygulayabiliyoruz. Ve bu küçük median line'ları büyük resmin erken sinyalcisi olarak kullanabiliyoruz. Burada 3 örnek söz konusu. Bir büyük pitchfork var. Arada mini median line var. Yani mini pitchfork diyelim. Burası var. Ve burada bakın bir önceki örnek var. Trigger line. Trigger line'ı yukarıya kırmış. Bu bir al sinyali. Pitchfork'a değip kırmış. Al sinyali olarak dikkate alınabilir. Eğer median line'ı görmeden burayı yukarıya kırsak direkt al sinyaliydi. 3 konu birden birleşmiş oldu. Yani bir pitchfork'ta küçük mini pitchfork'lar, mini median line'lar arayıp buna göre erken uyarı sistemi geliştirmek mümkün. Bu arada gördüğünüz gibi oraya sonra geleceğiz, tamam. Geldik şimdi. Warning line. Median line'da B ve C noktalarından başlayan median line'a paralel çizgilere olunca pitchfork oluyor dedik. Şimdi bu pitchfork'ta da bu mesafeleri türettiğimizde oluşan şu trend çizgilerine de warning line demiş. Yani uyarı çizgileri demiş. Bir günlük gümüş grafiğinde bakın şöyle pitchfork var. Median line'a çok güzel dokunuş var. Sonra trend dönmeye başlamış. Ve şu warning line'lardaki etkiye bakın. Şurada var bir etki. Şurada var bir etki. Burada var bir etki. Türetmek mümkün. Buraların fiyatın ilerlemesinde etkili seviyeler olacağını savunuyor Andrews. Şöyle bir detay konudan bahsediyor. Diyor ki eğer diyor A, B, C'ye uyguladığınız ve median line'ı gören bir pitchfork'ta eğer giderek büyüyen bizim Elliot'taki işte expanded triangle gibi, expanded diagonal gibi bir hareket oluştuğunda bu yani her dalga, burada ben ölçtüm, her yeni dalga bir önceki dalgadan daha uzun. Yani şöyle, bu dalga buradan uzun, şu dalga buradan uzun. Bu şekilde hareket diye bizim öğretimize göre diagonal vari hareket oluştuğunda bu trend dönüş sinyalidir diyor. Bu bir kural değil. Çok küçük bir dipnot olarak bunu buldum bir yerde. Hani bizimle alakalı olduğu için, Elliott dalga teorisiyle alakalı bir durum olduğu için bunu göstereyim istedim. Örneği de BIST 100'den buldum. Bu arada ya bu örnekleri bulurken zorlanacağımı düşünüyordum. Ama işin içine girince hiç zorlanmadım, fark ettim. Yani hangi grafiği açarsam açayım, konu ne olursa olsun hemen örnek bulabiliyorum. Bu yöntemin çok uygulanabilir olduğunun ispatı aslında. Etki tepki metodu. Şimdi bu enteresan bir metot. Ve Andrews'un iddialı bir lafı var. Diyor ki öğrencilerine, eğer diyor etki tepki metodunu siz yeterince hazmederseniz diyor 1 milyon dolar yaparsınız. Çok kısa sürede diyor 1 milyon dolar kazanabilirsiniz diyor. Hani mevzuya bu şekilde girdim. Çünkü hani kısmen bildiğimiz ama enteresan bir konu. Şimdi etki tepki modeli metodu 2 tane var. O yüzden bu 1 ile başlıyor. Şu da 2. Arada çok küçük bir fark var. 3 çeşit çizgi, trend çizgisi kullanılıyor.
Bir tanesine center line deniyor. Diğerine action line deniyor. Diğerine reaction line deniyor. Şimdi bu şu demek. Bir center line seçtiğinizde action line'ın özelliği geçmişten bir yer olmalı. Yani dedim ya, Andrews aslında fiziği ve matematiği finansal piyasalara uygulamaya çalışan ve bunda başarılı olmuş birisi. Ve şeye inanıyor. Bir etkinin finansal piyasalarda kesinlikle bir tepkiyle sonuçlanacağına inanıyor. Ve bu yöntem bunun üzerinde bir yöntem. Nasıl kullanılıyor? Bir center line seçiyoruz. Burada center line ne olup ne olamayacağı yazıyor. Ve action line denilen bir başka trend seçiyoruz. Action line zaman olarak center line'dan önce yaşanmış olmalı. Yani sola doğru, grafikte sola doğru gittiğimizde karşılaşacağımız bir şey olmalı. Ve reaction line'da bu center line ve action line'ı değerlendirip sonrasında ne olacağını tahmin edeceğimiz. Dolayısıyla bugünden sağa doğru gelecekte oluşacak bir şeyi ölçmeye yarıyor. Biraz da örneğe geçince daha rahat anlayacaksınız. Önce şu sözel kısımları okuyayım. Center line, median line olabilir. Yani bizim median line'ımız bir center line olabilir. Trend line olabilir. Yani herhangi bir trend line, bir trend çizdik. Herhangi bir trend çizgisi olabilir. Multi pivot line olabilir. Multi pivot line dediği ya birçok dokunuştan oluşmuş trend line diyeyim ben size. Ondan oluşabilir diyor. Ama paralel çizgi olamaz. Paralel çizgi neydi? Şunlardı. Yani buradan center line olmaz diyor. Uyarı çizgisi yani warning line da olamaz. O neydi? Şuydu. Yani bunlar da center line olamaz. Burası center line olabiliyor. Şurası olamıyor. Burası olamıyor. Trend line olabiliyor. Yani işte trend çizgisi olabiliyor. Çok fazla teması olan multi pivot trend çizgisi olabiliyor. Action line geçmişte olmak zorunda. Birden fazla olabilir. Yani şuradan örnekten gidelim. İşte burası eğer center line ise biz buna bir action line bulacaksak şuradan bulabiliriz. Başka bir yerden daha bulabiliriz. Başka bir yerden daha bulabiliriz. Birden fazla olabiliyor. Reaction line gelecekte olmak zorunda. Action line'ların median line'e olan mesafesiyle aynı mesafede olmak zorunda. Yine örnekte anlaşılacak bu. Şunu demek istiyorum. Diyelim ki burası center line. Biz gittik bir tane action line bulduk. Bu bulduğumuz action line'ın center line'e olan mesafesi kadar mesafeyle oluşabilir. Yani şu mantıkla aynı. Nasıl paralel line'lar median line'e eşit mesafede, bulacağımız action line'larla median line arasındaki mesafe de reaction line'la aynı olmak zorunda. Şimdi örneğe geçeceğim. Bunun örneğinde de S&P'de buldum. 4 saat diyelim. Bakalım. Şimdi aslında bir de şey yapmak lazım buna. Şöyle bir şey yapalım. Daha rahat anlaşılsın. Şöyle olsun. Şimdi bir trend line seçeceğim. Bu arada bir yerin paralelini almak kolay değil. Bunun için bir yöntem geliştirdim. Size de öğreteceğim. Şimdi burada bir center line lazım bize. Bir de action line lazım. Ve reaction line bulacağız bundan. Yani bize bir merkez çizgi lazım. Bir
etki trendi lazım, etki çizgisi lazım ve tepki çizgisi bulacağız. Ve Andrews diyor ki bunu diyor yeterince diyor özümseyen kişiler bu piyasada çok kolay, çok rahat bir şekilde 1 milyon dolar yapabilir diyor. Şimdi şöyle bir centerline seçelim. Ne olabilirdi? Trendline olabilirdi. Bu bir trendline. Trend çizgisi yani. Şöyle bir dolayısıyla kurala uyuyor. Paralel line değil. O değil. Bu bir trend çizgisi. Şimdi bize bir action yani etki line lazım. Bunun için ben paralel kullanarak bu işi çözdüm. Şunu getiriyorum. Buraya koyuyorum. Ve bakayım. Logaritmikmiş. Bunları bu arada hiç logaritmik yapmayın. Ben yani grafik şeymiş. Hazırdaymış. O yüzden bir daha güncelleyeceğim. Paralel kanal kullandığım için bunu logaritmide yaparsanız türevini almanız mümkün değil. Şöyle sıfırlayacağım. Şu şekilde. Şöyle bir center line aldım. Tamam. Burayı da action line olarak seçiyorum. Şu hareketi action line alıyorum. Bak şurada da var. Biraz daha yine ağzını toplayalım bunu. Şunu da kaldıralım artık. Center line'ımız burası. Ben bu paralel kenarı hesap yapmak için kullanıyorum. Şurası da action line. Şurası da action line. Şimdi bu durumda etki çizgisinden, action line'dan center line'a olan mesafeyi alıyoruz. Şurayı. O yüzden paralel kullanıyorum. Bunu merkez yani center line'ın geleceğine atıyoruz. Yani klonladım. Şuraya attım. Şimdi şunu hızlıya alalım, çalıştıralım. Buralarda geziniyor fiyat. Yani ne diyordu Andrews? Finansal piyasalarda bir etki olduğunda bunun tepkisi olur. Etki bu. Tepki de şimdi oluşuyor. Öyle bakın. Nasıl burası nasıl direnç görevi görüyor? Şu line nasıl direnç görevi görüyor? Fiyat geliyor, geçemedi orayı. Tekrar geliyor, deniyor. Tabii şey de şu da var yani şu anda canlı canlı çektim. Bunu ne kadar sağlıklı çektim onu da bilmiyorum. Bakalım. Yine geliyor yukarıya. Geldi. Hop yine oradan red yedi. Tekrar geldi. Tekrar red yedi. Hem de sağlam red yedi. Tekrar geliyor. Burada bitiyor. Yani fena çekmemişim. Burası center line. Burası action line. Etki. Burası reaction line. Mesafe şurayla aynı.
esprisi şu. Action line ile center line arasında ki mesafeyi alıp şu mesafeyi alıp altını çiziyorum. Logaritmik olursa olmaz. Bunu center line'dan geleceğe doğru atıp buna göre bir trend çizdiğinizde bakın fiyat o trendi geçemiyor. Ve diyor ki işte Andrews bunu diyor hani bu ilişkiyi kurabilen diyor $1 milyon kazanabilir. Kapatalım bunu. Bu etki tepki metodu 1'di. Etki tepki metodu 2'de de yine 3 çeşit çizgi kullanılıyor. Yine bir tanesi center line. Yine bir tanesi action line. Diğeri reaction line. Bu arada burada bunu seçtik ya. Şurayı seçtik. Şurayı da seçebiliriz. Şimdi bu kalabilir. Şu etki için ama rahat görünsün diye grafiği temizliyorum. Neydi bizim şöyle yaparsam anlaşılır artık. Center line'ımız benim şans eseri aldığım şurası. Ora değil de başka bir şey alayım. İşte nereye alayım? Şöyle bakalım sola doğru. Çok da veri yok. Geldi veri. 8 saat diye geçelim. Bir action line alacağım. Şuraya alıyorum. Şuradan dip var, şuradan dip var, şuradan dip var. Benim bir action line'ım da bu. Yani bir tane daha alabilirim mi anlatmak için kullandım. Bunu kullanalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Denemedim daha önce. Çıkmadı buradan bir şey. Şunu anlatmak için bu ikinci örneği verdim. Etki tepki kuralı 1'de siz bir tane center line alıyorsunuz ama birkaç tane şey alabilirsiniz. Action line yani etki trendi alabilirsiniz. Eşit olmak zorunda değil o etki trendleri birbirine. Her birinin center line'a olan mesafesini türeterek farklı reaction line'lar elde edebilirsiniz. Bu her ne kadar işe yaramadı desem de aslında median line işe yaramış bu ikinci trendinde. Zaten şimdi şu aldığım yerde burası. Başka bir tane almaya çalışalım. Bu mesele anlaşılsın. Şurayı almıştık zaten. Şurayı alalım. Şurayı baz aldım. Çok iyi bir şey değil. Veya orayı almayalım. Başka bir şey alalım. Şuradan alalım. Yani center line'ımızı değiştirelim. Bakalım olacak mı? Şöyle bir center line'ımız olsun. Ne diyordu? Median line olabilir diyordu. Median line'ı alalım. Çalışan bir median line olsun. Ben yine trend çizgisi alacağım. Bu sefer buraya alıyorum. Veya şuraya alalım. Low, high. Buraya aldım. Buna paralel bir action line bulmam gerekiyor. Buna paralel bir action line bulalım. Soluna doğru bakmamız gerekiyor action line için. Aşağı yukarı oldu varsayıyorum. Şuraya al. Bakıyorum. Alınabilecek çok değer yok gibi. Grafik doğru grafik değil gibi. Şuraya aldık bakalım. Bunu klonlayalım. Doğru anlaşılsın diye şey yapıyorum. Ve center line'ın sağına geleceğe doğru uyguladım.
Uygulamadan önce şunu kaldırayım. Ondan sonra uygulayayım. Oradan görüyorum. Aldım bunu. Centerline'ın sağına koydum. Centerline. Bakın burada da burayı aşamamış. Direnç görevi görmüş. Yani şuradaki de aynısını görmüş. Yani şimdi ilk defa baktığım bir yer. Mevzu daha iyi anlaşılsın. Biraz karışık olabilir, karışık gelmiş olabilir diye bir daha anlatayım dediğim yer. Bir daha çalışmış burada. Ve hiç hakim olmadığım bir grafikte bakıyorum şu anda. Anlaşıldığını düşünüyorum. Etki tepki metodu 2. Buna göre yine bir center line var. Yine action line var. Yine reaction line var. Yine center line, median line olabilir. Trend line olabilir. Multi pivot line olabilir. Paralel çizgi olamaz. Uyarı çizgisi olamaz. Aynı buraya kadar. Action line geçmişte olmak zorunda. Fark şu. Bir action line kullanılıyor bunda. Diğerinde birden fazla olabilir diyordu burada. İkinci metotta bir action line kullanılıyor. Reaction line yine gelecekte olmak zorunda. Tek action line'ın median line'e olan mesafesinin türetilmesiyle oluşuyor. Yani burada şu örnekte ikinci metotta ya biz burayı aldık action line olarak. Burası da aldığımız bizim reaction line'ımız. Şimdi bunu da türetiyoruz artık. Aynı mesafeyle türete ilerliyoruz. Şurası işe yaramış gibi de şurası çok işe yaramamış gibi. Farkı şu. Tek bir yine center line'ımız belli. Tek bir action line alıp bunu türete yan yana koya bir sürü reaction line elde ediyoruz. İkinci yöntem de. Geçiyorum. Elliott Wave Andrews Trendline. Şimdi Elliott Wave'in duyulmaya başladığı zamanlar 1950'den sonraki zamanlar ve Andrews Elliott Wave'i duyuyor, araştırıyor ve üzerine kafa yoruyor ve şunu söylüyor. Sıfırdan 4'e çekilen trend line, sıfırdan 4'e çekilen trend line kırıldığında, bu ters yönde olabilir. 2 tane yükseliş trendine örnek verdim ben. Kolay anlaşılsın diye. Kırıldığında bu trendin döndüğü, hani fiyatın düşeceği diyeyim ben. Bu trendin döndüğü değil de fiyatın düşeceği diye değiştireyim burayı. Ama longlarken, shortlarken de artacağı kabul edilir diyor. Yani Elliott Wave'e kafa yormuş adam ve bulduğu şey hiç fena bir şey değil. Hiç sıfırdan 4'e ben şimdiye kadar bir trend line çekmemiştim. Birkaç tane çektim, baktım hani ve çalışıyor. Geçiyorum. Yeni Pitchfork Trading prensipleri. Prensip 1. Aşağı eğimli bir pitchfork'ta fiyat üst paralel çizgiden aşağı gelmek istemiyorsa bu marketin güçlü olduğu anlamına gelir. Okey. Üst paralel çizgi üzerindeki bir mum kapanışı buy sinyalidir. Aynı şekilde tam tersi yukarı eğimli bir pitchfork'ta fiyat alt paralel çizgiden yukarı çıkmak istemiyorsa bu marketin zayıf olduğu anlamına gelir ve alt paralel çizginin altındaki bir mum kapanışı sell sinyalidir. Bunun bir örneğini hemen verelim. Şimdi ne diyor? Aşağı eğimli bir pitchfork'ta, yani bu aşağı eğimli bir pitchfork, fiyat median line'e gelmek istemiyor ise median line'ın üzerindeki bir mum kapanışı, ama şunu söylüyor, mumun gövdesinin tamamı paralel line'ın üstünde olacak. Üst paralel line'ın üstünde olacak. Aşağı eğimli bir pitchfork'ta fiyat üst paralel çizgiden aşağı inmek istemiyorsa bu marketin güçlü olduğu anlamına gelir ve üst paralel çizgi üzerindeki bir mum kapanışı buy sinyalidir. Bu mumun da hiçbir tarafının, hani mumun üstündeki kapanış aslında ibaresi yanlış olmuş.
üst paralel çizginin hiçbir tarafında hani temas etmeyecek. Mum tamamıyla üstünde olacak. Bu bir bind sinyalidir diyor. Şöyle, bu dönem, aldığım dönem neymiş? Bitcoin 2000 dolarlar olduğu zamanmış. Zaten ondan sonraki hikaye biliyorsunuz. Aşağı eğimli bir pitchfork'ta ikinci prensibe geçtik. Fiat median line'dan gap yaparak veya uzun bir mumla yukarı hareket etmişse, median line'dan dediğine göre median line'a değiyor ve sonra yukarı hamle yapıyorsa bu bir buy sinyalidir. Bunun tersi de hani aşağıdaki madde. Yani bunu nereden vermişim? Yine Bitcoin, yine 4000 küsur dolarlardayken median line'ı görüyor. Tekrar geliyor, görüyor. Aşağı paralel kanala geliyor. Sonra gap veya çok büyük bir mumla yukarıya gidiyorsa diyor. Bu bir buy sinyalidir. Sonrası da zaten oldukça sert bir yukarı trend. Bunun sonrası da. Anlaşıldığını düşünüyorum ikisinde. 3'e geçtik. Aşağı eğimli bir pitchfork'ta Fiat median line'a spike, tikleme yaparak dokunup uzaklaşmışsa, yani fitil atmışsa diyeyim ben Türkçe, bu bir buy sinyalidir. Yukarı eğimli bir pitchfork'ta Fiat median line'a spike, tikleme, yani fitil atarak dokunup uzaklaşmışsa bu da bir sell sinyalidir. Bu arada yeni pitchfork trading prensiplerine geçtik. Bu şu demek, başta anlattığım gibi bunlar Andrews'un söylediği şeyler değil, daha sonrasında geliştirilen upgrade'ler diyeyim. Hani upgrade derken daha iyi anlamı çıkmasın. Sonradan yapılan güncellemeler diyeyim bunlar. Yani Andrews'un prensipleri değil bunlar. Bakın şu Bitcoin'in 20K zirvesi. Şöyle bir pitchfork çektiğimizde fiyat geliyor. Şu şekilde dokunup böyle işte fitil gibi dokunduğunda, buralarda oyalanmadığında neydi şu kural? Fiyat median line'a değindiğine döndüğü küçük küçük hareketler burada bir müddet oyalanacaktır. Ve median line'a birden fazla dokunacaktır. Şimdi olay öyle değil de bir anda dokunup gittiğinde bu örnek için buy sinyali. Demek istediği o burada. Arkadaşlar videonun devamını biraz sonra çekiyorum. Sanırım burada kalmıştık. Prensip 3. Aşağı eğimli bir pitchfork'ta Fiat median line'a spike, tikleme ya da fitil yaparak dokunup uzaklaşmışsa bu bir buy sinyalidir. Yukarı eğimli bir pitchfork'ta Fiat median line'a yine fitil atıp geçmişse bu bir sell sinyalidir demiştik. Şu örneği vermiştim buna. Bakın şöyle dokunuyor. Burada da Ethereum'da bir örnek var. Şurada bir dokunuyor, bir fitil atıyor. Daha sonra burada da bir fitil atıyor. Ondan sonra düşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Median line slow stochastic metodu. Slow stochastiği daha önce ben kullanmadım hiç. Şu şekilde slow yazdığınızda slow stochastic diye çıkıyor. Bunu uyguladığınızda şu aşağıdaki indikatör, kapatalım. Çok kapatamadım. Şu aşağıdaki indikatör renkleri pek belirgin değil ama şuradan bir örnek verelim. Değerleri 14'e 2080 olacak. Bunlar zaten default değerler. Yani şuradan
girdiğinizde 20'ye 80 ve 14 diye zaten üzerindeki değerler, hani herhangi bir oynama yapmanıza gerek yok. Buna 1 saat diyelim. Şu açıdan bakalım. Bir şey bulmamız lazım. Bitcoin'den bakalım. Orada hatırladığım bir yer var. Okey, buradan bakalım. Buraya Pitchfork uygulayalım. Bu Pitchfork uygulama işinde de işin sıfırlama tarafı hiç bana uygun değil. Şimdi diyor ki, eğer diyor median line dokunuşu esnasında slow stochastic overbought bölgede ise bu bir sell sinyali. Oversold bölgede ise bu bir buy sinyalidir. Yani median line dokunuşu olduğu esnada stokastik, burası aşırı alım, overbought, burası aşırı satım, oversold bölgede ise bu bir al-sal sinyalidir, al-sat sinyalidir diyor. Ya çok küçük de olsa şurada aşırı alım bölgesine girmiş ama çok da güzel bir örnek olmamış aslında o. Başka bir örnek bulalım. Buradan da iyi örnek çıkmadı. Peki. Burada varmış zaten örneğimiz. Şuradan çektiğimizde oluyormuş. Okey. Gördüğünüz gibi median line dokunuşu esnasında slow stochastic aşırı alım bölgesinde bu bir sat sinyali. Tam tersi olduğunda, yani aşağı yönlü bir pitchfork'ta stokastik aşırı satış bölgesinde ise bu bir al sinyalidir demek istiyor. Median line pivot zone. Şimdi madem doğru pivotlar üzerine inşa ettiğimiz pitchfork %80 ihtimalle median line'e dokunacak, peki ne zaman dokunacak? Açıklaması da median line pivot zone yöntemine göre ABC pivotları arasındaki AB veya BC mesafelerinden hangisi uzun ise, yine örnekten gidelim. Şu örnekten gidelim. Şöyle yaptığımızda gelişleri sağlıyormuş. Kapatalım. Neydi bizim A noktamız? Burasıydı. Şöyle işaretleyelim. B noktası da çok yakın olmuş böyle. A diyelim. Şuraya diyelim. Buraya diyemiyorum. Buraya diyeceğim. B diyelim. İlk defa denemiş olacağım ben de. C diyelim. Hangi mesafe diyor fazlaysa şöyle yapalım. Ki ben buna böyle bir örnek de yapmıştım. Median line dokunuşu.
Burada BC arasındaki mesafe fazla. Eğer AB arasındaki mesafe fazla olsaydı onu alacaktık. Buna göre yani şu mesafeleri göstermek için yapayım. Buna göre median line pivot zone, yani median line'in üzerinde pivotu oluşturacak alan, zone, şunu klonladığımızda, şuraya çektiğimizde burada olmalı, zamanlaması şuranın içerisinde olmalı diyor bu öğreti. Yani uzun olan tarafı aldık. C'den sonra bunu uyguladık. Şöyle kareyle bu median line tiklemesi şuraya kadar hani töleresi var. Median line pivot zonu buranın içerisinde bir yer olabilir diyor. Uzun olan tarafı alıyorsunuz. AB uzunsa oraya alıyorsunuz. BC uzunsa oraya alıyorsunuz. C'den sonra uyguluyorsunuz. Median line pivot zonu bulmuş oluyoruz. Şöyle de bir örnek göstermişim. Yani canlı örnek değil. Bu durumda A, B, C içerisinde A ile B arası 68 bar. B ile C arası 50 bar. Bu 68 barı C'den sonra buraya aldığımızda bu median line tiklemesini bu zone içerisinde bir yerde bekliyoruz. Peki. Eğer fiyat C'den sonra median line pivot zone içerisinde median line'a dokunmamışsa, yani bu belirlediğimiz alan içerisinde fiyat median line'a dokunmadı. Yani başka bir deyişle şu alan içerisinde dokunmuş ya median line'a 1-2 defa, dokunmadı diyelim. Şurada dokundu, burada dokunmadı, şurada dokundu. Trade'e girmek için dikkatli olmak, zorlamamak, belki de sonraki dalgayı beklemek gerekir. Birinci prensip bu. Yani dokunması gerekir, dokunmamışsa bir terslik olabilir. Trade'e girmek için aceleci olmayın diyor. İkinci prensip, eğer fiyat C'den sonra median line pivot zone içerisinde median line'a dokunmuşsa, yani istediğimiz olmuşsa, buraya geldi, dokundu. Ne yapmasını bekliyorsunuz? İşte bir pozisyon olsa nasıl olsa dokundu, short kovalarım falan hani derdindesiniz. Trade için uygun pivot arayabilirsiniz. Artık dokundu o bölgede. Trade için uygun pivot arıyoruz. Oradan mı buradan mı diye. Üçüncü prensip. Eğer fiyat C'den sonra median line pivot zone içerisinde median line'a dokunmuşsa, yani şurayla aynı, bu bölgede birçok kez küçük dokunuşlar yapması muhtemeldir. Bu zaten herhalde ikinci veya üçüncü kuralı Andrews Pitchfork'un. Trade'e girmek için acele etmenizi gerektirecek bir durum yok. Doğru pivotu seçmeye çalışın. Oldukça faydalı bir bilgi bu. Yani şu mesafeyi alıp C'den sonra uygulayıp buraya dokunuşun analiz edilebilmesi gerçekten faydalı, değer çıkarılabilir buradan. Etki tepki metodu 3. Bu etki tepki metodunu ben Wolf Range olarak biliyorum. Planlarımda sonradan öğretmek vardı bunu size. Bu vesileyle şimdi değinmiş olacağız. Bu da üzerine düşünürse değer çıkarılabilecek bir yöntem. Neydi? Andrews etki tepki metodunda 3 trend çizgisine ihtiyacımız vardı. Central line, action line, reaction line. Yani merkez çizgi, etki çizgisi, tepki çizgisi. Yeni nesil etki tepki metodunda yine bu trend çizgilerine ihtiyacımız olacak. Yani yine bizim bir central line'a, yine action line'a, yine reaction line'a ihtiyacımız olacak. Üçüncü metotta belirgin bir aşağı, yani üçüncü metot bu, belirgin bir aşağı veya yukarı hareketten sonra gelen ilk reaksiyona göre ihtiyacımız olan bu çizgilere sahip olacağız. Nasıl mı? Örnek vereyim. Yine canlı örnekten gidelim. Şuraları silelim.
Bunu canlı örneğini nerede yapmışsak oradan gidelim bu arada. Nasdaq'tan yapmışım. Şuradan göstereyim. Bariz bir aşağı trend oldu. Aşağı trendten sonra oluşan şu hareket küçük harekettir diyor. Önce diyor bu öğretide böyle bir hareketten sonra gerçekleşen hareket küçük bir harekettir diyor. Şimdi bu küçük hareketin bittiği yere artık orası bizim center line'ımız oluyor. Trendin bittiği yer action line'ımız oluyor. Bunun 2 katı reaction line'ımız oluyor. Bakın. Yani ne diyordu Andrew? Andrews diyordu ki piyasada diyor bir etki oluştuğunda bunun tepkisi olur. Bu tepki de action line'dan center line'a olan mesafenin reaction line olarak karşımıza çıkması. Nasdaq'tan bakalım. Canlı göstereyim. Nasdaq bir günlük temizleyelim grafiği. Nereden almışız acaba? Örneğin şuradan almışız herhalde. Deneyelim. Şuradan almışız. Pardon. Okay. Silelim. Şimdi bir trend oluştuğunda öğretiye göre bu trendten sonra oluşan ilk hareket küçük bir hareket olur diyor. İlk hareket şu. Bizim aslında birinci dalgamız gibi bir hareket. İlk hareket küçük bir hareket olur diyor. Şimdi bu durumda bu bariz aşağı trend veya yukarı trend neyse bu aşağı trendde trendin bittiği yeri işaretliyoruz. Burası bizim action line'ımız yani etki çizgimiz. Bunun ilk hareketin bittiği yeri işaretliyoruz. Burası artık center line'ımız. Bunun da şöyle çekeyim şuraya. Değiştireyim bunu Wolf diye. Ama bir şeyleri azaltmam gerekecek. Şu olmasın, bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın. Bu gelen hareketten sonraki ilk harekete fib çektiğimizde bunun bir katı bizim reaction line'ımızı verir. Burası bizim center line'ımızdır. Burası da action line'ımızdır. Yani şu örnek o. Trendin bittiği yer action line. İlk hareketin olduğu yer center line. Bu alanı bir büyüttüğümüzde yani bir katına geldiğimizde reaction line. Bunun Wolf range diye ileride biraz daha detaylı anlatacağım. Burada da bir Fibonacci analiz şekli var. Ve bu anlatılan yöntemi okuduğumda o size zaten anlatmayı düşündüğüm Wolf range Fibonacci analiz şeklinin bir kısmını alıp bunu Andrews median line prensiplerine uyguladığını hani gördüm. Pardon, etki action reaction metodunu uyguladığını gördüm. İleride bahsedeceğim bundan size. Bunun da oldukça etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir trendten sonra gelecek ilk etkide mesafeyi alıp buna göre işlem yapmak hem basit hem de göründüğü gibi faydalı bir şey ve bu yöntemin şeyde falan çok kullanıldığını biliyorum. Forex'te falan çok kullanıldığını da biliyorum. Yani Wolf Range ismi oradan geliyor. Süper Pitchfork. Şimdi yapılan gözlemlerde yakın gelecekle en büyük korelasyonlu action line'lar, yani action line neydi? Geçmişti. Ama yakın gelecekle en çok etki eden en yakın geçmişteki action line. Bu gözlem sonucunda etki tepki metodu ile pitchfork metotlarının kombine edilmesi süper pitchfork oluşturulmuş oluyor. Yani bir tarafta pitchfork metodu var. Bir tarafta etki tepki metodu var. İkisi de Andrews'un.
Bu ikisinin kombinlenmesiyle süper pitchfork oluşuyor. Nasıl mı? Buna göre centerline BC çizgisi, action line A olarak kabul ediliyor. Reaction line A ile BC çizgisi, BC trend çizgisi arasındaki mesafenin türevleri oluyor. Link BTC grafiğinden örnek göstereyim demişim. Açalım. Acaba burada nasıl pitchfork kullandık? Bakalım. Şimdi buna göre A çizgisi burası, A noktası, B noktası burası, C noktası burası. Yani A pivotu, B pivotu, C pivotu. Ne yapmamız gerekiyordu bizim etki tepki yönteminde, action reaction metodunda? Önce bir merkez line, merkez çizgisi belirlememiz gerekiyordu. Süper pitchfork'ta merkez çizgisi şu BC line'ı. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya C diyelim. Artık bir center line'ımız var. Bir de A noktamız var. Bu öğreti diyor ki center line'dan birazcık sıfırlayayım şurayı. A noktasına aldığım mesafe artık A noktası senin için action line'dır. Yani buna paralel bir yer çizdiğinde A noktasına kadar burası senin action line'ın. Bundan sonra bunun türevlerini koyarak, yani şu şekilde reaction line 1, reaction line 2, 3, 4 diye türetebilirsin. Aldığın senin action line şu center line'e en yakın olan yer ve A noktası. Süper pitchfork bu. Gördüğünüz gibi bakın şu hareketi kapsıyor bu. Kısmen şurayı kapsıyor. İlerletsek ben hani yine alaka kurulacağını düşünüyorum ama en yakın etki en yakın tepkiyi oluşturuyor. Mantık bu. Ve bu durumda şöyle bir kolaylık var. Bu pitchfork çektiğinizde eğer doğru pitchfork olduğuna inanıyorsanız sizin center line'ınız oluşmuş oluyor otomatikman. Anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enteresan, detaylı, teknik, üzerine daha da eğilmesi gereken birkaç tane yöntemden bahsetmiş oldum. Bazılarını başta da dediğim gibi ben de hani ilk defa gördüm. Dolayısıyla benim için keyifli bir çalışma oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.